Evet. Şu anda Kalimnos Adası'ndayız, Emboryo Koyu'ndayız. Asıl burada bulunma amacımız Pselimos Adası ile ilgili bir kayıt yaptık. Pselimos Adası çok kısacık olduğu için Ay. onun arkasına dolgu olarak Şu anda bunlara hiç gerek yok. Kos Adası ile ilgili olan görüşlerimizi de onun arkasına Baştan ekleyip başlayabilir miyiz? ne kullanırız, burayı kullanmayız, ne olacak? Buralarını kullanmayız. Hiç o kadar Tamam, dünya bir toz bulutuna gerek yok. Duruyorlar buradan, ben bunu kullanırım, kullanmam. Simi bölümünde yaptığımız gibi Costa'da ilgili geçen bunu söylemene seneki... gerek var. Madem öyle illa itiraz ediyorum. Ben de buna Allah'ım ya itiraz ediyorum. sabır. Ben de buna Peki. itiraz ediyorum. Costa ilgili geçen sene bu sene karşılaştırması yapmak istedik. Aslında geçen sene bu sene karşılaştırması bence çok doğru bir şey değil. Çünkü geçen sene gitmediğimiz yerlere gidiyoruz. Evet, Ek olarak ekstra ne yaptık? Geçen sene Kardemenya diye bir yerden haberimiz yok değil. Kardemenya ile ilgili ne söyleyebilirsin ki geçen sene? Enteresan bir şekilde bizim tanıştığımız yelkencilerin de Kardemenya'yı kimse bilmiyor. Evet. Kimse bilmiyor. Yani hiç Türkler kimse bilmiyor. radarında değil. Türkler bilmiyor. Aslında Avrupalıların anladığım kadarıyla tatil beldesi. Çünkü çok hareketli bir şehir ve çok da keyifli bir şehir. Şehir demeyelim. Ben de her Tatil şeye itiraz beldesi. ediyor gibi oldum ama yani sonuçta evet, tatil beldesi, küçük bir yer. Geçen sene kaldığımız Kefalos'a göre daha Çok büyük, daha alternatifli, daha gelişmiş. Kos'un merkezine daha yakın, havaalanına daha yakın, ulaşım bakımından çok daha rahat. Yani geçen sene Kameri Beach'te işte Kefalos şehri ya da beldesinde kalmıştık, demirlemiştik. Oradan Kos'un ana merkezine neredeyse 50 dakika 1 saat sürmüştü. Motor kiralayıp gitmiştik. Ama Kardemena'dan Kos'un merkezi 40 dakika. Yani yarım 20 dakika kısaltıyor yolu. Ve bir de geçen sene demirlediğimiz yerde incin toptu. Hatta motor kiralamak için bile 15-20 dakika yürümek zorunda kalmıştık. Ama Kardemena'da her şey elinizin altında. Yani karaya ayak bastığınız an alternatif, hem restoran alternatifi, bar alternatifi, motosiklet alternatifi, alışveriş, her şey gerçekten elinizin altında. Her şeyi çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. O büyük nimetti. Yani hani bir de hayatın direkt içindesin. Bir balıkçı barınağı demeyeyim de bir barınak var. Sonuçta her ufak tefek tekneler de var. Tur tekneleri de var. Giren çıkan oraya. Dalış teknesi var. Dalmayla ilgileniyorsanız dalış da yapılabilir. Evet. Oradan sağa sola tura giden tekneler var. 8-10 tekne misafir edecek bir yer var. Fakat nereden baksan bu 8-10 teknenin 3-4 tanesi hatta 5 tanesi belki sabit duruyor. Biz oraya girdik. Biz oradan çıkana kadar bir tek tekne çıkmadı. Ama hava kötüydü. Hava geliyordu. Hatta biz orada demirdeyken her gün neredeyse Alarga'daki tekneler gelip çıkmayı sürekli düşünüyor musunuz? Çıkacak mısınız diye soruyorlardı. Çünkü hakikaten sonra yangın olup da kenti boşaltıp Alarga'ya çıktığımız zaman hakikaten oradaki insanların ne çektiğini anladık. Çünkü sürekli basan bir hava, hiç durmayan bir rüzgar. Aslında demir yeri son derece geniş. 4-5 metreye atıyorsunuz demirinizi. Sığ giden bir deniz olduğu için de 40-50 metre zincirini döşüyorsun. Geniş alan, gayet güzel zemin. Çapa tutuyor. İşte 30 esti, bana mısın demedi. Yani çok teknede çok hırpalanıyorsun, çok esiyor, çok zorlanıyorsun ama çapa bakımından gayet güzel tutuyor. Çünkü birden derinleşmiyor, sığ gidiyor. 5 metreye atıyorsun, döşüyorsun, 6 metreye 7 metreye gidiyorsun. Yani hem kum var hem de derinleşmediği için de çok rahat demir tutuyor. Ama bir yandan da karaya uzak demir atıyorsun. Çünkü gerçekten sığ gidiyor olduğu için, şimdi bizde badem olduğu için biz günde minimum 2 defa 3 defa karaya gidip gelmemiz gerekiyor botla. Botla karaya gitmek, bir de bizim elektrikli motorumuz olduğu için öyle çok hızlı bir botumuz da yok, motorumuz da yok. Karaya gidip gelmek zaman alıyor. Ama şöyle bir avantajı vardı. Alarga'da olsanız bile botunuzu rahatlıkla bağlayabileceğiniz yerler var. Yani o barınak gibi olan yerin dışında beton iskele devam ediyor ve hani Alarga'ya çıkan botlar rahatlıkla, orada mapalar var, rahatlıkla botlarını bağlayabiliyorlar. Bir de denizi inanılmaz temiz. Yani balıkçı barınağından çıkıyorsunuz, 20-30 metre yürüdüğünüz zaman denize girebilme şansınız var ve hakikaten cam gibi bir deniz. Hani bugüne kadar Yunan adalarında o bakımdan kaldığımız en keyifli yerlerden biriydi. Çünkü genelde şehir içlerinde, balıkçı barınaklarında ya da işte Tanquay dedikleri yerlere bağlandığınız zaman çok şehrin içinde oluyorsunuz ve denize ulaşımınız ciddi zaman alıyor.
liman içinde denize girmek de istemiyorsunuz Evet. tabii ki. Çok temiz olmuyor ya da şehrin içi çok temiz olmuyor ama bu bakımdan Kardemela beldesinde denize ulaşım çok kolaydı, hayatın içindeydi. Bir de bizi en memnun eden şey gürültü tahammül edilemez boyutta değildi. Hiç Yani gürültü yoktu canım. evet, neredeyse. yani saat Son derece 11-12'den sessiz, sonra bütün mekanlar müziklerini son derece kısıyorlar ve siz teknenizde rahatlıkla uyuyabiliyorsunuz. Bir de herkes birbirine saygılı, hiç kimse müzik sesini abartmıyor, kakafoni olmuyor ve teknenizin havuzluğunda şehrin çok içinde olmanıza rağmen havuzlukta da çok rahatlıkla oturup Tekneden adımını atıyorsun, direkt işte sahildeki bütün restoranların, yeme içme mekanlarının olduğu, bütün herkesin orada eğlendiği, gezdiği, tozduğu yere adımını atıyorsun. Bir de her Ona rağmen iki sessiz, tarafta sakin. beach. Yani bir de bir sürü beach var. Yani bir sürü Denize girecek alternatifiniz çok var. alternatif Hani gideyim ben işte bir ne bileyim şezlonga yayılayım, Çok güzel tesisler ayağıma var. kahvem işte çayım çorbam gelsin diyorsanız da çok güzel tesisler var. İstediğiniz gibi hani çok kısa bir sürede ulaşabilirsiniz. Hani Evet, 3 Kardemena'yı dakika ile 5 dakika arası yürüme mesafesi beachlere ulaşabiliyorsunuz. Kardemena'yı gerçekten gönül sevdik. rahatlığıyla tavsiye edebiliriz Çok yani. Gitmek isteyen olursa, yani balıkçı barınağının içinde, o marinanın içinde yer bulursanız zaten çok rahat. Tadından Ama orada yer yenmez. bulamazsanız bile dışarıda Alarga'da çok güvenli bir şekilde kalabilirsiniz. Tabii ki güney ve doğu yönlerden esmediği sürece. Çünkü adanın şeklini gözünüzün önüne getirirseniz ada böyle bir güneyden başlayıp kuzey doğuya doğru bir yay çiziyor gibi olduğu için kuzey ve kuzeybatıya kapalı. Dolayısıyla kuzey-kuzeybatı rüzgarlarında son derece korunaklı ama güney-güneydoğuya dönecek olursa rüzgar, o zaman açıktasınız. Bu Onu göz önünde arada bulundurmak lazım. Kardemena havaalanına da neredeyse böyle 10 kilometre çok yakın. 7 dakikada gidilebiliyor araçla. Çok yakın olduğu için de ve uluslararası havalimanı. Dolayısıyla misafiriniz gelecekse hani onu toplamak için de onun ulaşması için de çok rahat. Motor kiralayıp rahatlıkla ya da araba kiralayıp Kos'un merkezine de girebilirsiniz. Kos merkez çok tarihi olduğu için biz çok seviyoruz. Evet, Kos'un içindeki limana demirlemeyi hep çok kaotik bulduğumuz için ve çok yorumları çok kötü olduğu için çok gözümüz korktuğundan hiç oraya cesaret edip de Kos'un ana Biz tercih merkezine etmiyoruz. Cesaretle alakası yok. Tercih etmiyoruz. yani başımıza bela almak istemiyoruz. Yok çapa Bu arada takıldı Kardemena'da diyorlar, 5 kuruş para ödemiyorsunuz, bedava yani. Bir tek problem, elektrik ve su almak isterseniz gidip merkezden kart almanız gerekiyormuş. İşte o karta 30 euro depozit veriyorsunuz. Depozito veriyorsunuz. zor iş. Ama Kardemena'daki bağlanmaya bir para vermiyorsunuz. Su, oradaki mendireğin üzerinde 2 tane çeşme var. Mendireğe kadar yürüyüp oradan bidonla şişeyle taşırım derseniz oradaki çeşmelerden doldurabilirsiniz. Onlar muhtemelen oradaki balıkçılar için konmuş olan çeşmeler ama bedava, özgür. Alınabilir yani. Kos'un merkeziyle ilgili olarak bir gün işte Kos'ta geçirdik merkezde. Son derece keyifli, güzel bir gün geçirdik. Geçen sene görmediğimiz yerleri görmeye özen gösterdik. Bunları videomuzda izleyebilirsiniz. Şimdi burada tekrar ikinci bir baskı geçmeyelim. Kos'un merkezinde seviyoruz ne zaman gitsek. Evet. Kos'ta vakit geçirmek keyifli geliyor. Yemek yerleri de çok güzel. Evet, Lemon Cafe'ye gittik. Güzeldi. Sabah kahvaltı yaptığımız yer vasattı. Orayı çok Evet. şey yapamayacağım. Ama Lemon Cafe güzeldi. Kitchen Mom mıydı? Mom Kitchen neydi? Evet, ona bir türlü gidemedik. Hangisi adı? Mom's Kitchen. Mom's Kitchen. Geçen sefer de oraya gittik, oturduk. Bir şey oldu, kalktık başka yerdeyiz. Sonra buraya gelip sonraki işte akşam yemeğini burada yeriz dedik. Bu sene de Bu sene de aynı şekilde oldu. Kısmet olmadı ama oranın rate'leri çok güzel ve orası bir denemek istiyoruz. Bir dahaki sene inşallah. tekrar gitmek için bir bahane olsun diyelim. Yangın olayı sadece Evet, değil. çok tatsızdı. Çok Yani çok güzel başlayan Kos maceramız diyelim, Kardemena maceramız apar topar bitmek zorunda kaldı. çıkarken tabii rüzgar da çok bastığı için demiri toplarken biraz sıkıntı çektik. Arkadan itiyor olduğu için rüzgar, tekne demirin üzerine doğru gitti ve durmak için de işte tornistan veriyorsun. Tornistan verdiğinde tekne işte pervane etkisiyle bir tarafa doğru kayıyor. O sağda solda diğer çapalar var. Onların üzerine gitmemen lazım. Onları işte takıp da havalandırmamak, kaldırmaman lazım diğer şeyleri. Bayağı bir şey olduk yani sert havada. Evet. Birazcık akrobasi, birazcık slalom yapıp. Bir de draft söylememiz evet. lazım, onu söylemedik. O marinanın içi, Çok sığ. bizim teknemizin draftı 1.90. Biz içeriye girdiğimizde 2.20'ye kadar falan düştü. Yani bizim salmamızın altında 30 santim falan kalmadı. O zaman biraz tedirgin oluyorsun. Mendireğe bayağı yakın girmek gerekiyor. Çapa atıp
geri döşüyorsun sonra. Sonra içeriye girdikten sonra yine mendireğin o tarafa doğru çapanı atıp geriye doğru Hizaya çok dikkat etmek gerekiyor çünkü çok sıkışık. Tekneler çok hani yan yana duran tekneler işte sonuçta genelde o her yerde aynı şey sonuçta nerede olursa. çok güzel pizzacı. Çok güzel pizza yedik ama onu Of. yine videomuzda paylaştık görebilirsiniz. Çok güzel krepçi var, çok güzel pizzacı var, çok güzel. İlk gün gittiğimiz deniz mahsullerini sevmemiştik. Evet. Ondan sonra çok güzel dönerci Tasty Corner. Tasty Corner. Tasty Corner. Orası da fena değildi. Yani çok alternatif var yemek olarak. Hatta aklımızda kalan yerlerde Birçok yer var, oldu. evet, gidemediğimiz. Bir dahaki sene gittiğimizde denemek üzere. Tekrar gitmek Denemeyi için. seviyoruz, evet. Bir sürü bahanemiz var yani. Herkese de tavsiye ederiz. Evet, kesinlikle. Bir sonraki bölümümüzde inşallah Kalimnos olacak. Şu anda da zaten Kalimnos'tayız. Kalimnos'u derleyip topladığımız zaman Kalimnos videosuyla tekrar sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.